görselde görmüş olduğunuz projede kullanmış olduğum iplikler bunlar arkadaşlar. Alize Angora Gold. Şöyle renk numaralarını da paylaşmak istiyorum. Bu da Alize Angora Gold simli. Bu çalışmayı özellikle bu iki renkle yapmayı çok istiyordum. Ben bunu daha önce yeşille anlatmıştım ama kenarlarındaki püsküllerini kaybetmediğim için çok fazla soru geldi arkadaşlarım. Bunda hem bir farklılık yaptık, küçük bir farklılık yaptım. Hem de o başlangıç ve bitişlerde püskül olmadan nasıl yapılacak onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte bir plastik iğne veyahut da bu yoksa elinizde çengelli iğneyle de bunu yapabilirsiniz. Bunu kullanacağız. Evet arkadaşlarım, iki farklı tığ numarası gerekiyor. Kafesleri yapmak için 3 numaralı tığ kullanacağım. Üzerine zincirleri yapmak için ise 4,5 numara tığ kullanacağım. Evet, hazırsanız başlayalım. İpimizin hem içinden çıkardım. Bakın şurayı çıkardım. Hem de üstündeki ipi aldım. İkisini beraber birleştiriyorum. Ve burada kafeslerimi çift katla deneyeceğim. Üzerindeki zincirleri de yine çift kat yapacağım. Şöyle 3 milimlik tığımı aldım. Burada projeniz neyse, ne yapacaksanız arkadaşlarım onun uzunluğunda zincirlerinizi çekin. Hatta biraz da uzun çekin. Fazla kalan kısmını kesersiniz. Evet, şöyle bir miktar sizlere gösterecek kadar zincirimi çektim arkadaşlarım. Hemen hemen 20-25 santimlik bir zincir zannediyorum. Şimdi diyelim ki çektiğiniz zincirinize 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum ve tuttuğum yere giriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum ve birinci kafesimi oluşturuyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye geliyorum ve bir kafes oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp ikinciye giriyorum ve bir kafes oluşturuyorum. Bir zincir, bir tane atla, ikinciye giriyorum ve bir ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Evet. Bu şekilde sona kadar gidelim. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Son kısımda dönerken 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi her trabzanın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sırayı bitiriyoruz. İkinci sırada diğer rengimizi bağlıyoruz. Şöyle şurada bağlayalım arkadaşlar. Şimdi bunu da yine hem içeriden çıkaralım hem de şöyle üstünden şunu çıkaralım. Hem üstündekini alalım hem de içinden çıkaralım. Şöyle. Şöyle bir ipimizi sabitleyelim. Ve bakın bu şekildeyken bunu getiriyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Şöyle 3 zincire dönüyoruz ya. 1, şurayı da şöyle aralarda 2 kaybedebilirsiniz. 3 döndüm. Bu ipliği bir dahaki geldiğimizde buradan hiç koparmadan yukarı çıkaracağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bir zincir. 2 sırada bunu gidiyoruz. Şu alttaki gibi bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir, çok sıkmıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada da şu bir taneyi atlıyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyorum tekrar. 1, 2, 3.
çeviriyorum. Bir sıra daha bu rengimle gidiyorum arkadaşlar. Kafeslerimi yapıyorum. İkişer sıra şeklinde kafeslerimizi yapıyoruz. Projemiz neyse ona göre ayarlıyoruz. Bir zincir çektim, yine bakın sona geldim. Şurada batarken hep bir taneyi atlıyoruz. 3 zincir çekmiştik ya, onun birini atlıyoruz. Böyle yaptık. Şimdi şu siyah ipimi alıyorum. Bakın az önce söylemiştim ya, koparmadan kenarda sık iğnenin arasına bunu kaybedebiliriz arkadaşlarım. Bakın koparmaya gerek yok. Bu şekilde çıkardım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum ve tekrar kafeslerime devam ediyorum. Aynı şekilde dediğim gibi her sıradan ikişer kafesler oluşturacağız bu model için. Şöyle. Evet, biraz sonra da bunu bitirdiğimizde bu böyle bu şekilde aynen çıkacak. Şimdi arkadaşlarım ben yeterli uzunluğa gelene kadar kamera arkasında yapıyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlarım, ben şöyle sizlere gösterecek kadar bir miktar ikişer büyüttüm. Şu kenardaki bakın iplerin geçişleri de bu şekilde gözüküyor. Fakat dediğim gibi bunları en son sık iğnenin içerisine alıp kaybedebiliriz arkadaşlar. Şimdi yine şu açık rengimize başlayalım. 2 kat şeklinde zincirler çekiyoruz. İplerin dışarıda böyle gözükmemesi için ipleri sabitleyelim. Şimdi şuraya bakın, birinci kafesimin başına geliyorum. Şöyle şuradan giriyorum ve zincir çekmeye başlayacağım. Burada 4,5 milimlik tığım alıyorum arkadaşlar. Şöyle kaba fos zincirler çekeceğiz. Bakın. Şöyle. Evet, şöyle çektiğiniz zaman şöyle bir ölçersiniz. Yetmedi. Biraz daha örelim. Fazla örersek de sökebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle. Hala biraz daha örmemiz lazım. Şöyle birkaç tane daha yapalım. Şimdi şöyle ipimi uzatıyorum. Şurayı daha kesmiyorum bakın. Evet. İğneme taktım. Şimdi bu yoksa çengelli iğneye de ucunu bağlayıp onunla da takabilirsiniz. Bakın. Şuraya bunu zaten şu şekilde sabitledik. Şimdi şöyle şu şekilde bakın. Bir alttan bir üstten şeklinde iplerimizi bu kafeslerden göndereceğiz arkadaşlar. Hiç kesinlikle atlama yapmadan her kafese girerek bakın bu şekilde, yani şeklimizin çıkması için, istediğimiz gibi çıkması için her kafese girmemiz lazım. Şimdi burada bakın şu ipimizi şöyle uzatabiliriz. Şunu koparmamıştık. Şimdi burayı taktık. Şuradaki zincirimizi tam olarak buraya sabitlemek için yine ince tığımı aldım. 3 milimlik tığımı aldım elime. Bakın. Başına ve sonuna bağlarken ince tığla bağlayabilirsiniz. Buraya geliyorum. Böyle bir zincirle sabitliyorum. Şimdi şu ipi çok kısa kesmeyin arkadaşlar. Fakat kesin. Bakın kestikten sonra yine bu ipi ince tığımla şöyle
bu zincirin aralarına doğru çekebilirim. Bu şekilde kaybedebilirim. Evet. Şuradan şu ipi kırmamıştık ya, bunu çekebiliriz. Şimdi birinciyi bu şekilde taktık. Tekrar ikinciye geliyorum. Yine şöyle geliyorum. Tam şu ortaya getiriyorum. Bunu buraya şöyle bir zincir çekip 4,5 milimlik tığım alıyorum. Evet. Şimdi yine örgümün boyuna göre zincirimi çekiyorum. Böyle sıkı çekmiyorum. Gevşek gevşek. Bakın büyük büyük çekiyoruz ki karelerin içerisini doldurabilelim. Evet, şimdi bakın. Bunu buraya bağlamıştık. Biraz önce ne yaptık? Bağladıktan sonra hemen şöyle alttan girdik değil mi? Şimdi ise üstten girmemiz lazım. Yani mesela az önce şöyle girdik ya. Şimdi şu şekilde giriyorum. Bakın. Evet, kısa veya uzun olursa diye şu ip gidiyor arkadaşlar. Burada da kesebilirsiniz, kırabilirsiniz. Tam ölçüyü alıp biraz da dikiş için bıraktıktan sonra. Evet, yani bir alttan bir üstten şeklinde. Zaten görüntüden de anlayacaksınız. Bakın şurada, özellikle şurada. Evet arkadaşlarım, şimdi tekrar bir başlama tekniği. Videonun sonundan gösteriyorum bunu. Size gösterirken başlangıçta aklıma gelmemişti. Şimdi burada bakın ipi bağladım. Ucunda biraz daha uzun ip bıraktım. Ve bu ipi zinciri çekerken arasında kaybediyoruz. Ve dolayısıyla başlangıç kısmı en baştan temiz kalıyor. İkinci bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor arkadaşlarım. Bunu da alıp şöyle sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve burada ipimi koparıyorum. Bakın bunu tekrar şu ipi çekiyorum, çıkarıyorum. Bunu tekrar aynı renk çektiğimiz zincirin içerisinde kaybedebiliriz. Şimdi iki tane bej rengimi taktım. Birisi alttan, birisi üstten olacak şekilde. Şimdi de iki tane siyah rengi yapacağız. Yine birisi alttan, birisi üstten olacak arkadaşlar. Yine siyah rengimi aldım. Tığım ince. Şuraya yine aynı şekilde başladığım yere şöyle geliyorum. Bakın. Şöyle. Buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi diğer zincirimi 4,5'la tamamlıyorum. Yine aynı şekilde ölçerek siyahla zincirimizi çekelim. Evet, tekrar iğnemi taktım. Bakın şöyle bir ölçtüm. Hemen hemen. Şimdi şuraya getiriyorum. Bakın şurada bağlamıştım zaten. Yine burada alttan yapmıştık. Yine burada bu siyahı alttan başlıyorum. Şöyle giriyorum. Şu şekilde. Şöyle. Olmazsa şu ipi kıralım arkadaşlar. Fazla kalan kısmını keseriz. O da zor oluyor çünkü onunla birlikte çekmek de zor oluyor. Bakın böyle daha kolay. Tam ölçüyü alıp biraz da ip bırakırsak olur. Evet. Zaten ilk girişi yaptıktan sonra diğer karelerde tek dikkat edeceğiniz nokta hiçbir kare atlamadan bu zinciri götürmeniz.
Bir tane kare atlarsanız şekil bozulur. O yüzden her birine alttan üstten girmeniz lazım. Şöyle yine biten kısma geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, mesela az önceki ipi başta kırmasaydım şu kadar ip boşa gitmemiş olacaktı. İçinden tekrar çekecektim arkadaşlar. Evet, yine şöyle yaptım. Ölçüyorum. Evet. Şöyle az önce alttan yapmıştık. Bakın alttan. Şimdi ise şöyle üstten başlayacağız. Biraz önce böyle yapmıştık. Şimdi şu şekilde yapacağız. İpi de dediğim gibi çok kısa da olmasın arkadaşlar. Zaten bu kenarlara sık iğne geçip buraları kapatacağız. Fakat şuradaki iplerimizi de şöyle içlere doğru aynı rengin hizasında ipleri birbirine karıştırmadan kaybedebiliriz. Burada yine sık iğnemizi yaptığımız zaman sağlamlamış oluruz. Arkadaşlarım bakın yine burada alttan, yani ilk birinci sırada nasıl girdiysek burada da o şekilde alttan başlıyoruz. Şöyle bakın, alttan başlıyoruz, devam ediyoruz. Bir alttan bir üstten, hiçbir kare kafes atlamadan sona kadar böyle götürüyoruz ipimizi, zincirimizi daha doğrusu. Şimdi yine buna bağladım. Biraz önce alttan girmiştik. Şimdi ise bakın üstten giriyoruz. Birisi alttan, birisi üstten. Bakın ikisinin yan yana konulduğunda görüntü, başlangıç görüntüsü böyle olacak. Şimdi hep bu şekilde devam edecek arkadaşlarım. Bakın iki tane bejde model çıktı. Şimdi ben kamera arkasına siyahla devam ediyorum. Aynı işlemleri yapacağım. Sadece bir alttan bir üstten takacağız. Her rengin birini alttan birini üstten takacağız. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi tamamını bitirelim. Kapanışta görüşelim. Evet arkadaşlarım, bakın ben size gösterdiğim gibi yaptım ve hemen hemen bitirdim. Şimdi şurada tertemiz bir görüntü var. Bakın başladığım yerde. Bunu size bir göstermek istiyorum. Sonda iki tane kafesim kaldı. Bakın burada ipleri saklama yapmadım. Herhangi bir şey yapmadım ama ipim kenar temiz, dikkat ederseniz. Şimdi bu kısımda, başladığımız kısımda şöyle bir işlem yaparsak ikinci kez uğraşmamış oluruz. Şimdi bakın şu ipi biraz uzun çekiyorum şöyle.
Getiriyorum. Buraya bağlarken mutlaka şöyle 3 milimlik ince tığınızı kullanın arkadaşlar. Diğeriyle zorlanırsınız. Şimdi şöyle geçirdim. Bakın. Burada zincirimi çekerken şu şekilde bu ipi zincirin arasına saklıyorum. Evet. Daha sonra kalın tığıma geçiyorum. Şöyle. Şu uçta görünen kısmı da kesebiliriz arkadaşlarım. Şurayı da. Bakın arkadaşlarım, gördünüz mü? Hiçbir şekilde görünmüyor. Çünkü ta şuralara geldi. Hepsini bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi hiç ikinci bir işleme gerek kalmadan bu alt kısım, başlamış olduğumuz kısım temiz olacak. Bitirdiğimiz kısım gösterdiğim gibi zaten her iki tarafa da bitirdikten sonra sık iğne geçerseniz yine görünmeyecektir. Zaten sık iğnenin arasında kaybedebilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi şu kenar kısmını da bakın, buradaki görüntüleri de ne yapabilirsiniz? Şöyle tekrar siyah olan kısmı şöyle başlarken ve bitirirken aynı renkle başlayıp bitirin. Mesela ben burada bejle başlamışım. Bejle bitirseydim daha iyi olurdu. İki kenarında bejle sık iğne yapardım. Veyahut da siyahla başladıysanız o iki kafesler var ya, orada ayarlamamız lazım bunu. Siyahla bitirelim ki iki tarafında siyahla tığlayabilelim arkadaşlarım. Yani sık iğnesine gidebilelim veyahut da kenarına ne yapmak istiyorsanız artık. Bakın şöyle başlayalım. Tek tek burada sık iğne yaparak da bu kenarlara, şu kalan ipleri, kenarda bağladığımız ipleri sık iğnenin içine alabiliriz. Böyle bakın. Hem hani çıkmalarını engellemiş oluruz. Tekrar bir örgüye sabitlemiş oluruz. Hem de o ip görüntülerini bu yöntemle kaybedebiliriz arkadaşlarım, ki bunu yapmamış olsak bile her iki tarafta da ipleri gösterdiğim şekilde kaybedebilirsiniz. İlla sık iğne yapılması da şart değil. İsterseniz ama böyle bir yöntem de var diye gösteriyorum şu anda. Evet, bakın bu şekilde hiçbir görüntü, olumsuz bir görüntü kalmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi harika bir model ortaya çıktı. Ne isterseniz yapabileceğiniz bir model. Çantadan tutun, etek ceket takımı, bluz, hırka, tunik, kilim, paspas, aklınıza gelebilecek battaniye, her şey arkadaşlarım, ne isterseniz olur. Sizler de aklınıza gelen projeleri benimle paylaşabilirsiniz. Çok güzel oldu gerçekten de. Renk de çok yakıştı. Beyaz siyah yerine yapacak olsam bu rengi kullanırdım. Bej rengini kullanırdım. Benim çok hoşuma gidiyor bu ikisinin uyumu. Harika oldu gerçekten de. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.